Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir bej ipim var. Onunla başlayacağım. İpim orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3 numara. Modelim oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. Evet, modelimize başlarken önce ilmeklerimizi alarak başlayalım. Bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Siz de yapacağınız örgüye göre bu şekilde ilmek sayısını ayarlayabilirsiniz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 model kurmak için artı bir tane fazla almışım. Şimdi 17 ilmekle modeli anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizin arka yüzündeyiz. Öncelikle bir ters bir düz lastik olarak başlayacağım. Kenar ilmeğimi ördüm ilk sıra olduğu için. Bir düz bir ters, bir düz bir ters olarak birkaç sıra lastik öreceğim. Şu ilk sırayı beraber yapalım. Yalnız lastiğe başlarken düzle başlamayı unutmayın arkadaşlar. Düz ilmekle başlarsak modelimiz daha rahat kurabiliriz yani üzerine. Bu model için geçerli yani demek istediğim. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Bir sıra kenar ilmeğinden sonra düzden başlayarak bir düz bir ters ördüm lastiğimi. Birkaç sıra örüp geliyorum ben. Evet, ben şöyle birkaç sıra lastiğimizi ördüm. Şimdi lastiğin ön yüzündeyiz. Örgümüzün yani ön yüzündeyiz. Modelimizi kuracağız. Modelimizin birinci sırası ön yüzündeyiz yani. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi ters ördüm. Bir ters, iki ters, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğe gelince bakın burada düzümüz var. Bu lastiği yani ilk sırasında başlarken kenar ilmeğinden sonra düzle başlayın dememin amacı bu. Şöyle denk gelmesi için yani. 3 tersten sonra sıradaki düz ilmeğimi hemen ilmeğin içinden değil bir altından arkadaşlar. Şuradan batarak şöyle göstereyim. Oradan ördüm ve şişimden çıkarttım. Bir alttan ördüm yani. Yine 3 tane ters. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki düze gelince bir alttan şuradaki boşluktan örerek şişimden çıkarttım ilmeğimi. 3 ters, 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Düze geldiğim zaman bir alttan alttaki boşluktan ördüm ve şişimden çıkarttım. Yani düz olarak örüyorum. 3 ters bir düz örmüş oluyorum. Düzleri sadece bir alttaki boşluktan örüyoruz. Yine kenarda da 3 tane tersimiz var. Başta nasıl 3 tersle başladıysak kenarda yine 3 tersle bitiriyoruz modelimizi. Modelin birinci sırası ön yüzünde bu şekilde yaptık. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Şimdi arka yüzü ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz olarak ördüm. Bir sonraki ikinci ilmeğimi ters ördüm.
düzümüzü düz ördük. Yani şu lastikte gördüğümüz gibi düzle başladık. Kenar ilmeğinden sonra düzle başladık. Bir düz, bir ters, bir düz. Arka yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani ön yüzünde 3 tane tersimiz vardı. Bakın ön yüzünde 3 tersin baştaki yine ters oldu ön yüzünde. Ortadaki düz, 3. ilmeğim yine ters olmuş oldu yani. Bir düz, bir ters, bir düz örünce arka yüzünde. Sıradaki ilmeğim düz. Lastiği bu şekilde başlamamızın amacı bu arkadaşlar. Lastiği yani bu modeli yapacaksanız bir ters, bir düz lastik kullanırsanız model kurulumunuz daha rahat yapabilirsiniz. Sizi uğraştırmaz. İkinci sırayı da bu şekilde yaptık. Yani bir düz, bir tersle. Modeli şimdi ikinci kez kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 tane ters ilmeğim var. 3 ilmek ters örelim. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Modelin birinci sırası ön yüzündeyiz. Sıradaki düz ilmeğime gelince bir alttan yani şuradaki boşluktan ördüm ve şişimden çıkarttım. 3 ters. Model ilerledikçe kendini gösterecek arkadaşlar. 3 ters ördüm. Düze gelince bir alttan ördüm ve şişimden çıkarttım ilmeğimi. 1, 2, 3 ters ördüm. Düzü bir alttan ördüm ve sol şişimdeki ilmeğimi çıkarttım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. Modelin ikinci sırası arka yüzündeyiz. Arka yüzünde ne yapıyorduk? Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim düz, hemen düz ördüm. Bir sonraki ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu modeli ilk başta yani kurarken dediğim gibi kurarsanız model rahatlıkla ilerler sizi hiç yormadan. Gördüğünüz gibi çok da kolay bir model. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, kenar ilmeğimi ördüm. Aynı lastiği devam ettiriyormuşuz gibi arkadaşlar. Arka yüzünde. Şimdi üçüncü kez de kuralım. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 3 ters ilmeğimiz var. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek. Sıradaki düz ilmek ilmeğin içinden değil bir alttaki boşluktan aldım ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım şişimden. 1, 2, 3 ters ördüm. Düz ilmeği bir alttaki boşluktan ördüm ve sol şişimdeki ilmeğimi bıraktım. 1, 2, 3 ters ilmek ördüm. Düzü bir alttaki boşluktan ördüm. Yine 3 ters ilmek, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin kurulumunda yani birinci sıra ön yüzdü. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyiz. Modeli arkadaşlar 3 kez kurmuş oluyoruz. Modelimiz gördüğünüz gibi gayet kolay. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz diye ikinci sırayı sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet kolay. Ön yüzünde tekrar bir anlatayım size. Lastiği bu şekilde kurduk arkadaşlar. Lastiğin üzerine bakın tersi düzü denk gelecek şekilde
ayarlıyoruz. Ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters örüyorum. Şu düz ilmeğe geldiğimde ilmeğin içinden değil bir alttan alarak örüyorum. Tekrar 3 ilmek düz ilmeğe bir alttan örerek devam ediyoruz. Arka yüzüne geldiğimizde şu şekilde kenar ilmeğinden sonra ilmeğimiz düz, bakın düz örüyoruz. Düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz diye devam ediyoruz. Ama lastik kurulumunu dediğim gibi ilmeklerinizi aldınız. Lastiğin şimdi arka yüzündesiniz başlarken diyelim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği düz başlayın. Ters ilmekle başlamayın, yani düzle başlarsanız modeliniz denk geliyor. Modeli de kurarken 4 artı 4, yani 4'ün katları artı 1 olacak. Model kurulumunda bu şekilde ayarlarsanız, lastikte bir ters bir düz yaparsanız bakın model böyle devam ediyor. Ben biraz da ilerlemiş halini şöyle göstereyim size. Bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model ilerledikçe kendini gösteriyor. Bakın şu aralarda pirinç örgü oluyor. Şunlar pirinç oluşuyor. Sağında solundakiler ters ilmekler. Şunlar pirinç. Bunlar da Selanik örgü gibi arkadaşlar. Selanik örgü yapar gibi. Modelimizin ön yüzü böyle, arka yüzün görüntüsü de bu şekilde. Bakın gayet güzel, temiz bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Evet, modelimiz böyle. Bugünkü modelimiz buydu arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu modelden istediğiniz örgüde uygulayabilirsiniz bu modeli. Atkı, bere, evet yelek, süveter, her türlü örgüde. Yani erkek örgüsü, bayan örgüsü, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika bir model gördüğünüz gibi. Çocuk örgülerinde de gayet güzel olur. Kalın iplerle bebek battaniyesinde bile harika gidecek bir model. Etol şal yapımında. Şu an benim aklıma gelmiyor ama birçok alanda kullanabileceğiniz güzel bir model bence. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yazarsanız nelerde kullanacağınızı memnun olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.